Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu ICP testleri üzerine olacak. Bildiğiniz gibi deniz akvaryumunun en önemli yapılması gereken işlemlerinden birisi de akvaryumdaki su değerlerimizi test etmek. Evimizde yapabildiğimiz testler sınırlı imkanda. Örnek veriyorum, kalsiyum, magnezyum, alkalinite, nitrat, fosfat gibi değerleri ölçebiliyoruz. Bunun yanında birkaç tane daha elementi evimizde test kitleriyle ölçümleyebiliyoruz. Ancak bunun bir tık ötesinde suyumuzu çok derinlemesine incelememiz için bizim üreticilerin yapmış olduğu bu ICP testlerinden temin etmemiz gerekiyor. Her üreticinin kendine ait ICP testi var. Bence hepsi de güvenilir ve ilerlenilebilir test kitleri. Ben Tropic Marine ürünüyle ilerlediğim için ICP'de de Tropic Marine'i test etmek istedim ve bu ürünleri kendi imkanımla satın aldım. Şimdi bugünkü konumuz Tropic Marine'de ICP testi üzerine olacak. Tropic Marine'de iki tane seçenek mevcut. Bir tane ICP Water Analyze, bir tanesi de ICP Water Analyze Plus. Plus adından anlaşılacağı gibi ekstra özellikleriyle geliyor. Şimdi bunun detayına inmeden önce ICP testi nedir? Ne anlama geliyor? Birazcık bunu özetleyelim. ICP yani indüktif eşleşmiş plazma açılımındadır. Kısacası sizin su değerlerinizin laboratuvar ortamında makineler aracılığı ile test edilmesidir. Bu makinelerin çalışma şekli de siz akvaryumunuzdan almış olduğunuz numunelerinizi yani suyunuzu gönderiyorsunuz. Bu makina elementlerin konsantrasyonunu inanılmaz bir hassasiyetle ölçmeye başlıyor. Yüksek sıcaklıklarda plazma haline getiriyor ve atomlarına ayırıyor. Ve bu atomların yaydığı ışık spektrumu inceleniyor. Kısacası şöyle özetleyelim. Siz test kitiyle alkalinitenizi ölçüyorsunuz ve bir değer elde ediyorsunuz. ICP de sizin suyunuzun içerisindeki bu alkalinite elementini atomsal bazda inceliyor ve size tam anlamıyla %100 bir sonuç veriyor. Şimdi Tropic Marine'deki normal ICP Water Analiz olanı aldığınızda neleri elde etmiş oluyorsunuz? ICP Analiz test paketi akvaryum suyunun elementlerine odaklanıyor. Bunda ana element olarak kalsiyum, magnezyum, potasyum, iz element olarak da örnek veriyorum stronsiyum, bor, iyot, demir, çinko ve benzeri elementlere odaklanıyor. Normal analizi aldığınızda kalsiyum, işte magnezyum bunları elde edebiliyorsunuz. Ancak alkalinite değerini size vermiyor. Bu daha çok alt elementlerden sizin ölçemeyeceğiniz konulara odaklanıyor. Eğer plus olanını alırsanız da işler değişiyor. Burada neredeyse 60'a yakın parametreyi gözlemleyebiliyorsunuz. Plus'ta alkalinite, nitrat, fosfat, ayrıca sizin arıtmadan almış olduğunuz ozmoz suyunuzu da test ediyor ve ne kadar kaliteli olduğu ile ilgili size bilgi veriyor. Yani 60'a yakın elementin ölçümlenmesi gerçekten inanılmaz boyutta. Bu elementlere göre de gelen sonuçlarda size neyi nasıl yapmanız gerektiğini, eğer ters giden bir şey varsa tarif ediyor. Şimdi kutu içeriğine de hızlıca baktığımız zaman normal plus olmayan modeliyle ilerleyelim. Şimdi bakın kutu içeriğinden işlemleri nasıl yapılacağı tarif edilmiş. Sizin tüplerinize yerleştireceğiniz barkod kodlarınız hazırlanmış. Gördüğünüz gibi aldığınız numune suların üstüne buradaki barkodları koyuyorsunuz. Ayrıca barkodlarınızı yapıştırdıktan sonra da siteye girerek bu QR koduyla testlerinizi kaydettiriyorsunuz ve sonuçlarınızı beklemeye başlıyorsunuz. Bir de suyu doldurmak için şırınga çıkıyor ve bu şırıngada da herhangi bir şekilde pislik oluşmasın, sıçramaması için de bir tane başlık mevcut. Ayrıca buradaki sticker'ı da çıkartıp almış olduğumuz numuneleri tedarikçi firmaya iletiyorsunuz ve sizin yerinize onlar gerekli yerlere bunu kargolamış oluyorlar. Şimdi normal water analize baktığımız zaman plus olmayan modelde zaten çok basit bir şekilde burada tarif edilmiş.
Şırıngalarınızı gördüğünüz gibi alıyorsunuz. İçerisine 25 mililitrelik su dolduruyorsunuz. Daha sonra başlığını takıyorsunuz ve 15 milim olarak bu tüplere dolduruyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Aynı şekilde tekrar başlığı çıkartıyorsunuz. Şu başlığı çıkartıyorsunuz. Tekrar su alıyorsunuz ve ikinci tüpünüze de dolduruyorsunuz. Daha sonra da kutuluyorsunuz. Kutuladıktan sonra da normal sticker'ını yapıştırarak firmaya iletiyorsunuz. Normal analiz sizden sadece 2 tüp ile test alıyor. Şimdi Plus olana geldiğiniz zaman orada işler çok daha detaylanıyor. Şimdi Plus içerisinde de baktığımızda gördüğünüz gibi şu şekilde numunelerinizi koymak isterseniz bir poşet geliyor. Tüplerinizi buraya koyuyorsunuz. Direkt sticker'ınızı da arkasına yapıştırıp firmaya iletiyorsunuz. Onlar da günü geldiğinde bunu kargolıyorlar. Şimdi kutu içeriğinde de gördüğünüz gibi normal modelde 2 tane vardı. Ama burada 2 tane akvaryum 15 mililitrelik tüp, bir tane de akvaryum için 50 mililitrelik tüp çıkıyor. Ayrıca bir tane de kırmızı başlıkla görebileceğiniz gibi arıtma suyunu koyduğunuz tüp çıkıyor. Yani toplamda 4 tane veri gönderiyorsunuz ve bu 4 veri karşılığında size neredeyse 60'a yakın sonuç iletiyorlar. Gene bir şırıngamız var ve bu şırıngayı ile beraber doldurmak için de bir başlığımız var. Şimdi şöyle hızlıca kutu içerisinde de tarifine bakalım. Daha sonra da zaten bunu yapacağız. Bakın gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştıralım. Burada çok güzel bir şekilde yazmış. Her bir kutuya koymanız gereken etiketler içerisinde mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi etiketlerimiz mevcut. Yani bizim 3 tane akvaryumdaki almış olduğumuz tuzlu suya şu görmüş olduğunuz barkodlar, başlığı kırmızılı olan tüpe de şuradaki kırmızılı barkodu koyuyoruz. Şimdi zaten tarifede geliyor. Tüpleri hazırlıyorsunuz. Daha sonra da labtropicmarine.com'dan kaydolup gönderiyorsunuz. İlk önce yapmanız gereken şey 50 mililitre şu görmüş olduğunuz tüpü akvaryumun içerisine birkaç kere doldur boşalt yapıyorsunuz ve akvaryumun içerisinde iken suyunuzu doldurup başlığını kapatıyorsunuz. Bunu kapattıktan sonra üstüne şuradan bir tane etiket yapıştırıyorsunuz. Birinci etiketi yapıştırdınız ve bunun içerisinde su var. Bununla işiniz bitti. Sonra 2 tane daha doldurmanız gereken tüpünüz mevcut. Şunlar. Bakın zaten burada gösteriyor. Şırınganızın daldırın, 25 mililitre su çekin. Suyu çektikten sonra şırınganızın başlığını takın. Bu başlığı taktıktan sonra tüpünüze doldurun. Sonra başlığı çıkarın. Tekrar 25 mililitre çekin. Ve tekrar başlığı takıp ikinci şırınganızı da doldurun. Ve diğer 2 etiketinizi yapıştırın. Diğer yapmanız gereken şey de bakın kırmızı başlıklı arıtma suyumuz mevcut. Arıtmanızın sizin TDS 0 veren borusundan birazcık su akıtın. Daha sonra da bunun içerisine doldurun ve arıtma suyunuzun kalitesini de ölçümleyin. Buna da buradaki kırmızı etiketi koyuyorsunuz. Bu bütün etiketleri, barkodları yapıştırdıktan sonra direkt mevcuttaki bu kutuyla da gönderebilirsiniz. Ya da direkt şu şekilde zarfın içerisine de koyabilirsiniz. Koyduktan sonra da direkt yapıştırın. İsminizi, adresinizi, telefonunuzu, mailinizi yapıp zaten otomatikman şuradaki firmaya gönderiyorsunuz. Onlar da sizin yerinize bu testleri iletiyorlar. Sonuçlar çıktığında da siz Tropic Marine'in sitesinden akvaryumunuzun değerlerini görebiliyorsunuz. Şimdi hızlıca nasıl yapıyoruz bunu canlı canlı gösterelim. Ondan sonra da zaten sayfaya nasıl bunları ekliyoruz, nasıl üye oluyoruz bunları da anlatarak ilerleyeceğiz. Şimdi ilk önce şu göstermiş olduğum 50 mililitrelik sıvıyı akvaryumunuzun içerisine direkt
daldırıyorsunuz. Bakın daldırdım. Gördüğünüz gibi suyu aldım. Şimdi bunu birkaç kere doldur boşalt yapın. Gördüğünüz gibi doldurup boşalttık. Daha sonra içerisindeyken direkt kapağını şöyle kapatın. Akvaryumdan aldığınız ilk 50 mililitrelik örnek bu şekilde. Buna daha sonra etiket yapıştıracağız. Şimdi diğer 2 tane olan 15 mililitrelik tüplerimizi dolduralım. Onlar için herhangi bir şekilde akvaryumun içerisine koymamıza gerek yok. Direkt şırınga ile çekerek ilerleyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi tüp ve şırıngam hazır. Zaten şırınga direkt kapalı. Şırıngayı çıkartıyorum. Şu şekilde. Bir de bu şırınganın herhangi bir şekilde içerisinde pislik falan girmemesi için başlığı mevcut. Bunu da çıkarıyorum. Şimdi öncelikle sadece şırıngadan 25 mililitrelik su alıyorum. Bu suyu alırken birkaç kere doldur boşalt yapın. Hava kabarcığı kalmamasına dikkat edin. Şimdi suyumu aldım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Buna başlığı geçireceğiz. Başlığın da şuradaki görmüş olduğunuz kalın ucunu geçiriyoruz. Kalın ucunu geçirdik. Daha sonra direkt tüpümüzü çıkartıyoruz ve şu şekilde koymanız yeterli. Bunu böyle koyuyorsunuz. Direkt 15 mililitreye kadar doldurmanız yeterli. Zaten basınçlı olduğu için başlık sayesinde bayağı bir kuvvet uygulamak gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi doldurduk 15 mililitreye kadar. Kapağını da kapatıyoruz. İkinci suyumuz da hazır. Şimdi üçüncü tüpü doldurmadan önce bunun içerisinde zaten biraz su kalmıştı. Şu başlığı çıkartın. İçerisindeki suyu akvaryuma boşaltalım. Ve buradan yine 25 mililitrelik suyumuzu alalım. Gene hava kabarcığı kalmaması için birkaç kere aşağı yukarı yapabilirsiniz. Suyu aldık. Şimdi tekrar başlığımızı takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Tüpümüze dolduruyoruz. Bunu da doldurduk. Ve kapağını kapattık. Geri kalan suyu da zaten akvaryumun içine boşaltın. Yeterli olur. Bu şırıngayla işiniz bitti. Bunu da akvaryumunuzda kendi kişisel şeylerinizi kullanmak için ayırabilirsiniz. Bu size kalmış oluyor. Şimdi yapacağım son şey de arıtmamızdan su koymak olacak. Hızlıca onu da yapalım. Daha sonra da barkodlarını yapıştırıp siteye girişini yaparız. Şimdi benim arıtmam zaten bu şekilde. Şurasına hortum takmadım. Gerek yok. Şu an sadece bir tüpe su dolduracağım. İlk öncelikle buradan birazcık suyu boşaltıyorsunuz. Bu TDS 0 su biraz aksın. Biraz içerisindeki beklemiş suyu boşaltmış oluruz. Şimdi tüpü açıyorum. Direkt
Zaten şöyle akması benim için yeterli. Şimdi direkt tüpe dolduracağım. Aynen. Ve yapıyorum. Bu kadar. Yani arıtmadan almış olduğum su da direkt test için yapılabilecek seviyede olmuş oluyor. Evet, şimdi tüm sularımızı doldurduk. Barkod yapıştırma kısmına da geçelim. Bu almış olduğumuz 50 mililitrelik örnek. Bu 50 mililitrelik örneğe şu en üsttekini yapıştıracağım. Direkt ayırıyorum. Daha sonra da barkod kısmına yapıştırıyorum. Birinci numunemiz. Sıradan ilerliyorum zaten. İkinci numunemiz. Bu da üçüncü numunemiz. Ve son olarak da dördüncü numunemiz olan arıtma suyumuz. Arıtma suyumuzu da zaten başlığıyla aynı renk olan kırmızıya koyacağım. Görmüş olduğunuz gibi hazırlanmış oldu. Ben buradaki şırıngamla tüpümün başlığını alıyorum. Direkt koyuyorum. Hatta şu şekilde koyalım. Ağızlarının sıkılığından emin olun. Görmüş olduğunuz gibi direkt buraya da etiketimi yapıştıracağım. Bakın şu şekilde yapıştırdım. Buraya kendi ismimi, soy ismimi, adresimi ve mail adresimi yazacağım. Ve işlem tamam. Daha sonra kargoyla direkt buraya gönderdiğim zaman benim için onlar Tropic Marine'in bu testi yapılacak merkezine bu kargoyu iletecekler. Eğer kendi evinizde bu yapmış olduğum tüp doldurma işlemlerini yapmak istemiyorsanız direkt evinizdeki tuzlu suyu ve arıtma suyunu iki ayrı pet şişe olarak koyabilirsiniz. Yani bir pet şişeye 500 mililitrelik pet şişeye deniz suyunuzu koyun. 500 mililitrelik şişeye de arıtma suyunuzu koyun. O iki pet şişeyi de bu adrese gönderdiğinizde sizin yerinize otomatikman onlar bu test içerisine tüplerle doldurup iletecekler. Gene aynı işlem olacak. Kendiniz de yapabilirsiniz. Pet şişelere sularınızı koyarak ileterek de yapabilirsiniz. Şimdi bizim artık bunlarla işlerimiz tamam. Bunları kenarıya ayırabiliriz. Şimdi web sitesinden nasıl ilerleniyor? Bunu da anlatayım. Nasıl üye olunuyor? Nerelere tıklamak gerekiyor ve nasıl yapmamız gerekiyor? Ondan sonra da zaten devam ederiz. Evet, ICP testlerimizi hazırladık. Gönderim için kutuladık.
şu anda yapacağımız şey ICP testiyle beraber gelen barkod numaramızı Tropic Marine'in web sitesine işlemek. Bu işlemi yaptıktan sonra da ICP sonuçlarınız geldiğinde direkt size mail olarak geliyor. Ayrıca siteye girerek de takip edebiliyorsunuz. Şimdi bunun için yapmanız gereken ilk işlem şu şekilde: Tropic Marine ile beraber gelen barkod kodlarını taratabilirsiniz. Bakın, kameranızla açtığınız zaman zaten otomatikman QR kodunu görüyor ve otomatikman siteye yönlendiriliyorsunuz. Yukarıdan sayfayı İngilizceye çevirin. Eğer üyeyseniz mail ve şifrenize giriş yapmanız gerekiyor. Eğer üye değilseniz ilk önce siteye üye olup bir profil oluşturmanız gerekiyor. Buradan No Account Yet'i seçiyorsunuz. Direkt isminiz, soy isminiz, şifreniz, dil seçeneğiniz, hangi ülkede olduğunuz, Türkiye ise Türkiye'yi seçiyorsunuz. Daha sonra kabul ederek register diyorsunuz ve üye olma işleminiz tamamlanıyor. Şimdi ben zaten üyeydim. Direkt buradan QR kodumla gelerek okutayım. Bakın, zaten direkt lab.tropicmarine.com sayfasına beni yönlendiriyor. Siz hiç QR kodla okutmadan direkt buraya gelip lab.tropic-marine.com yazarak da direkt çıkan siteye gidebilirsiniz. Bu şekilde açtığınız zaman tekrar sağ üst taraftan İngilizce versiyonuna çevirin. Bakın, şurada sağda register yazan yere bastığınızda üye olursunuz. Login kısmına bastığınızda da hesabınıza giriş yaparsınız. Hızlıca hesabımıza giriş yapalım. Şimdi hesabınıza giriş yaptıktan sonra ilk yapmanız gereken şey akvaryum kısmından Add a New Aquarium'a tıklayarak bir profil oluşturmalısınız. Bir akvaryum oluşturmalısınız. Buraya geliyorsunuz. Direkt akvaryumunuzun ismini yazın. Commissioning Date, akvaryumunuzun başlangıç tarihi, boyutlarını yazın. Toplam sistemdeki su hacminizi buraya yazın. Benim 150 litre. Şimdi buradaki supply sistem sizin kullanmış olduğunuz katkı element sistemi. Burada varsa seçebilirsiniz ya da diğerlerini seçerek ilerleyebilirsiniz. Ben son bir aydır Alforif ile ilerlediğim için Alforif'i seçiyorum. Cam kalınlığı diyor. Cam kalınlığımı yazıyorum. Işık diyor. Işık markanızı buraya yazın. Benimki A8 SE2 Max. Kaç saat aydınlık yaratıyorsunuz? Benim 12 saatlik bir döngüm mevcut. Bu Filtration Skimmer Sump Refugium kısmına direkt doldurun. Örnek veriyorum. Burada filtrasyon olarak roller kullanıyorsunuzdur. Skimmer kullanıyorsunuzdur. Medya reaktörü kullanıyorsunuzdur. Bunların hepsini buraya yazın. Pompa olarak kullanmış olduğunuz kafa motoru, dalga motoru, bunları buraya yazabilirsiniz. İşte canlı kaya mı, kuru kayayla mı başladınız, bunları yazabilirsiniz. Yani buraya kendi akvaryumunuz ile ilgili bilgilerinizi yazmanız yeterli. Örnek veriyorum: live rock, live sand, canlı kaya, canlı kum. Buraya İngilizce yazmanız gerekiyor. Stok kısmına mercan yükünüzü, örnek veriyorum, hafif mercan, orta mercan, ağır mercan yükünüz varsa buraya benim mesela orta mercan yüküm var. Ben buraya medium coral population diyorum. Orta ağırlıklı bir mercan popülasyonum var demek istiyorum. Balıklarınızı buraya yazabilirsiniz. Örnek veriyorum, 5 tane balığım var, 10 tane balığım var. Ya da buraya gelirseniz bir tane blue tang'im var diyelim. 2 tane clownfish'im var gibi gibi buraya bilgilerinizi yazıyorsunuz. Yazmak istediğiniz bir not varsa da bunu kaydedin. Sizin ICP testiniz gittiğinizde zaten bu profilinizle eşleşiyor. Buna göre de oradaki bu analizi yapan kişiler bir tık daha testi detaylandırabiliyorlar. Daha sonra Save Aquarium diyorsunuz ve akvaryumunuzu kaydediyorsunuz. Akvaryumunuzu kaydettikten sonra zaten burada otomatikman gördüğünüz gibi Edit kısmına geldiğinizde sizin akvaryumunuz görünecek. Benim akvaryumum burada gördüğünüz gibi. Ben tüm bilgilerimi girdim. Şimdi üye olduk.
akvaryumumuzu kaydettik. Artık yapmamız gereken tek şey ICP testimizin barkod numarasını yönlendirmek. Analiz kısmına geliyorsunuz. Buradan New Sample diyorsunuz ve sizin barkod numaranızı istiyor. Barkod numarasını da hemen kameradan açarak gösterelim. Şurada gördüğünüz gibi bakın. Barkod numarası var. QR kodla ilerlemeden yapacaksanız şu barkod numarasını oraya yazmanız gerekiyor. Direkt TM 69 30 18 145. Hemen yazalım. TM 69 30 18 145 diyorsunuz. Akvaryumunuzu seçiyorsunuz ve go diyorsunuz. Analiziniz gönderildi diye size bir bildirim geliyor ve bundan sonra da bekleme aşamasına geçiyorsunuz. Yaptığınız tek şey bu. Zaten direkt analizler kısmından da geldiğinizde otomatikman sonuçlarınızı buralardan görüntüleyebiliyorsunuz. Bakın ben ayın 13'ünde göndermişim su örneğimi. Analizler kısmında başlatılmış analizler diye burada otomatikman görünüyor. Daha sonra da sonuçlar olarak geldiğinde buradan görebileceksiniz. Yani temel mantık çok basit. ICP'nizi hazırladınız. Daha sonra siteye üye oldunuz. Üye olduktan sonra geldiniz yukarıdan akvaryum kısmından yeni bir akvaryum oluşturup kaydettiniz. Analiz kısmına gelip de New Sample dediniz ve barkod kodunuzun numarasını direkt yazarak şuraya yazarak akvaryumunuzu seçerek go dediniz ve işlem tamamen bu kadar. Başka yapmanız gereken bir işlem yok. Sonuçlar geldiğinde de zaten size mail ortamında bunlar ulaşacak. Ayrıca kendiniz de artık üye olduğunuz için siteye girerek kontrollerinizi sağlayabileceksiniz. Tamamen durum bu. Anlatabileceğim her şeyi anlattım. ICP testi kullanmak isteyenler için faydalı. Bu şekilde ilerlerseniz herhangi bir problem yaşamazsınız. Benim şu an açtığım internet sayfası, tablet sayfası görüntüsünde bunun telefondan ya da bilgisayardan olması herhangi bir adımı değiştirmiyor. Üye oluyorsunuz. Akvaryum kaydediyorsunuz. Analiz kısmından da yeni örnek gönder diyorsunuz. Gönderi numaranızı yazıyorsunuz. Akvaryumunuzu seçiyorsunuz ve go diyorsunuz. Yapmanız gereken işlem bu kadar. Evet, konu bu kadardı. Tekrar üzerinden geçmek gerekirse normal ICP testi aldığınızda yaklaşık 30'dan fazla elementinizi test yapabiliyorsunuz. Magnezyum, kalsiyum, çinko, molibden, demir, krom, kobalt, lityum, alüminyum gibi elementlerinizi ölçümleyebiliyorsunuz. Bu birazcık daha sizin elementlerinize odaklanan, sizin akvaryumunuzda ölçemeyeceğiniz değerler. Eğer Plus modelini temin ederseniz burada işler çok daha detaylanıyor. Neredeyse akvaryumunuzda 60'a yakın değeri buradan temin edebiliyorsunuz. Elektriksel iletkenliğiniz, tuzluluğunuz, pH'ınız, alkaliniteniz, karbondioksitiniz, asit bağlama kapasiteniz, bunun yanında klorürünüz, kükürtünüz, potasyumunuz, sülfatınız, iyotunuz, magnezyum, bor, nitrat, nitrit, fosfor, fosfat, silisyum, yani kısacası hem makro elementleri hem mikro elementleri hem de temel elementlerin hepsini bu Plus modeliyle temin edebiliyorsun. Tercihinizi size neyin gerekli olup olmadığını karar vererek ilerletebilirsiniz. Ben dediğim gibi ürünleri kendi paramla temin ettim ve kişilerin birazcık daha bilinçlenmesi ve ICP testinin neye yaradığını ve bu testi temin ettiğimizde Tropic Marine özelinde internet sitesine nasıl yüklenebileceği ile ilgili bir video hazırlamak istedim. En azından insanlar bir tık daha bilinçlensin. Mevcutta yaptığımız şey zaten belliydi. Testlerimizi aldık, barkodlarımızı yapıştırdık, kargo poşetlerine koyduk ve daha sonra da tedarikçi firmaya bunu iletmemiz kalıyor ve yaklaşık bir hafta içerisinde de size sonuçlar mail yoluyla geliyor. Dediğim gibi bu part 1 olarak kalsın. Part 2 kısmında da bizim Tropic Marine ICP Analiz Plus ile elde ettiğimiz akvaryumumuzdaki değerlerimizin hepsine tek tek bir göz atalım.
optimum seviyede miyiz? Yoksa daha düşük seviyede miyiz? Daha yüksek seviyede miyiz? Kırmızı alanda mıyız? Yeşil alanda mıyız? Bunların hepsine beraber bakarak yorumlayalım. Detaylı bir şekilde bunu anlatmaya çalıştım. ICP testinin ne olduğunu, neye yaradığını ilgilenen arkadaşlar da kullanmak isterlerse firmalara göz atarak bunları temin edebilirler ve akvaryum sularının çok detaylı bir şekilde sonuçlarını elde etmeye başlayabilirler. Bunu maddi imkanınız varsa her ay da yapabilirsiniz. 3 ayda bir de yapabilirsiniz ya da 6 ayda bir de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi kişisel tercihiniz. Ben kurulumdan yaklaşık 6 ay geçtikten sonra ve bu son 1 ay boyunca Tropik Marine All for Reef ile ilerlediğimden dolayı birazcık da değerlerimin All for Reef ile ne durumda olduğunu gözlemlemek amacıyla bu testi temin ettim ve kullanmak istedim. Sonuçlar geldiğinde de bakacağız nedir ne değildir, iyi mi gidiyoruz, bizim kalsiyum, magnezyum alkalinitemiz şu an olması gerektiği gibi. Yani çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ama bunun da ötesinde bizim hiçbir zaman test kitleriyle test edemeyeceğimiz değerlerin sonuçlarını da görmüş olacağız. Ve buna göre müdahale etmemiz gereken noktalar varsa müdahale edeceğiz ve canlılarımızın daha iyi bir ortamda yaşamasını sağlayacağız. Genel olarak tüm detaylara değinmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.